Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimleşmesiyle ilgili olarak ilk insanın atalarının kim olduğundan bağımsız olarak süreci anlatmaya, bu sürecin ayrıntılarına girmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk olarak değişik adaptasyonlarla insanın ilk atalarının güçlü, kalıcı büyük birlikler oluşturmak zorunda olduklarını, dolayısıyla bu büyük, kalıcı ve güçlü birlikler sayesinde ayakta kalabildiklerini, insanın bir tür olarak, esas olarak yeryüzünde herhangi bir bölgede, herhangi bir ekolojik nişte veya herhangi bir habitatta yerleşmiş ve burada türleşmesini tamamlamış bir tür olmadığını, esas olarak insanın bugünkü biçimiyle gelişmesini sağlayabilecek esas koşulların insanın son Homo sapiens sapiens'in ortaya çıkmasıyla birlikte geliştirmiş olduğu üst bilişsel yeteneklere bağlı olarak yarattığı kültürel verimlerin bir sonucu olduğunu söylemiştik. Fakat büyük beyin hipotezinde söylendiği gibi bu süreç esas olarak 1-2 milyon yıl önce büyük beyinlerin, yani Homo erectus'un ortaya çıkmasıyla başlamış bir süreç değildi. Bu sürecin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Yani en azından 3-4 milyon, hatta bazı yorumlara göre 4-5 milyon yıl öncesinden başlayarak insanın benzersiz toplumsallığı gelişmeye başladı. Dolayısıyla bizim açıklamalarımızda, insanın evrimine ilişkin açıklamalarda esas olarak açıklamaya çalıştığımız ve ayrıntılarına girmeye çalıştığımız konu insan toplumsallığının nasıl geliştiği. Yani neden başka hiçbir canlı türünde bulunmayan benzersiz bir toplumsallık biçimini insanların geliştirmiş olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü insan toplumsallığının bir benzerine hiçbir canlı türünde rastlayamıyoruz. Yani bu öylesine benzersiz bir toplumsallık ki aynı zamanda bu toplumsallığın içerisinde hiçbir hayvan türünde görülmeyecek bir biçimde kin selection dediğimiz, yani akraba kayırmacılığı ile ilgili hiçbir ipucu yok. Yani kuşkusuz evrimin sonraki aşamalarında, özellikle Neolitik devrimden sonra bu akrabacılık, kabileler, işte nepotizmin falan çıkması var ama bunlar yakın dönemin sonuçları. Yani bunları insanın evrimiyle ilgili konularda göz önüne tutacağımız noktalar değil. Çünkü burada dediğim gibi 3-4, hatta işte 5-6 milyon yıl öncesine giderek insanın bir gelişmiş primat türü olarak, yani kuyruksuz bir maymun türü olarak şempanze kuzenlerinden ayrıldıktan sonra neden böylesi benzersiz bir toplumsallık geliştirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu toplumsallığın ilk çıkış noktasının 2 ayak üzerine yürüme olduğunu söylemiştik. 2 ayak üzerine yürüme gerçekten olağanüstü önemli bir olay. Çünkü 2 ayak üzerine kalkmayla birlikte insanın ön üyeleri, yani elleri serbest kaldı. Ellerin serbest kalması ise insanın ileride aletler yapmasını, üretimde bulunmasını, kısacası kendisinde olmayan bir takım güçleri elde edebileceği değişik aletlerin, silahların yapılmasına yol açtı ki zaten o noktadan sonra insanların karşısında en güçlü, en acımasız doğadaki vahşi hayvanlar bile bir hiç durumuna indiler. Çünkü iyi örgütlenmiş diyelim 25-30 kişilik bir insan topluluğu ellerindeki silahlarla ve geliştirdikleri üst bilişsel becerilerle devasa mamutları tuzağa düşürüp onları öldürebiliyorlar. Yani tek tek aslanları, kaplanları, şunları bunları söylememe gerek yok. Yani çünkü bu hayvanlar birebir olduğunda her birisi kuşkusuz tek bir insan bireyini yok edebilir ama bir araya gelmiş, ellerinde silahlar olan, ateşi kullanan, delici, kesici aletleri olan insana karşı bu hayvanların yapabilecekleri hiçbir şey yok. Dolayısıyla insan türü gezegenimizdeki bu son dönem, antroposen dediğimiz dönemde damgasını vuran bir tür olarak gelişti ve ona bu türü, bu özelliği kazandıran da kesinlikle
benzersiz toplumsallığı. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Şimdi insan toplumsallığının çimentosu olarak ahlakın ortaya çıkmasından, yani ahlakın ortaya çıkmasından söz ettik. Ahlak bildiğiniz gibi bir üst bilişsel faaliyet olarak yalnızca insan topluluklarında en gelişmiş ve mükemmel biçimiyle görebildiğimiz, hayvan topluluklarında genellikle görmediğimiz, hayvan topluluklarında ahlakı çağrıştıracak davranışların ise nelerden kaynaklandığını esas olarak biliyoruz. Bunların bir kısmı hormonal düzeneklerle ilgilidir. Yani örneğin işte çok bilinen annelik içgüdüsü, bazı hayvanlardaki benzersiz annelik davranışlarının esas nedeninin oksitosin denilen bir hormon olduğunu, bu hormona bağlı olarak bu tür özelliklerin geliştiğini biliyoruz. Onun dışında hayvanlar arasında akraba seçiliminin önemi, karşılıklılık ilkesi bağlamında da bir takım ahlaki davranışlara benzer korumacılık, kollamacılık, birbirine yardım etme, fedakarlık gibi özellikler görüyoruz. Ama bunları bir ahlaki ilkeler bütünlüğü çerçevesinde insan topluluklarında görüldüğü biçimiyle hiçbir canlı türünde görmüyoruz. Şimdi ahlakı kısaca anlattıktan sonra insanın evrimleşmesi açısından en önemli hususlardan birisinin insanların ilk insan atalarının, artık bu ilk insan atalar Australopithecus'lar gibi 3-4 milyon yıl önce yaşamış türler olabilir ya da işte Ororhyntugenensis ya da Ardipithecus ramidus gibi 5-6 milyon yıl önce yaşamış başka türler de olabilir. Bunların ayrıntıları bizi şu an ilgilendiğimiz konular bakımından fazla bir önem taşımıyor. Çünkü sonuçta biz burada paleontoloji ile ilgili, yani insanın evrimiyle ilgili bir bilimsel açıklama yapmıyoruz. Biz sadece paleontolojik verilerden kendi konumuz açısından ilgili olanları alıyoruz. Şimdi insanın evriminde eşitlikçiliğin ne kadar büyük öneminin olduğunu ve bunu doğrudan doğruya ilk insan atalarının yaşantılarını gözlemleme, tespit etme ya da bunlarla ilgili ipuçlarını elde etme olanaklarımız olmamasına rağmen çıkarımsal olarak özellikle 19. ve 20. yüzyıldaki yaygın avcı toplayıcı topluluklarla ilgili olarak yapılan antropolojik çalışmaların sonuçlarından yararlanarak bir şema oluşturmaya çalıştım. Şimdi bu şema aslında bize antropolojik veriler bakımından belli ipuçları sunuyordu. Neydi bu ipuçları? Bir önceki videoda da açıkladım. Bu ipuçlarını hızlıca, kısaca hatırlatmak istiyorum. Birincisi, bu avcı toplayıcı topluluklar tıpkı ilk insanın atalarında olduğu gibi hareketli topluluklar. Yani herhangi bir yerde değiller. Kendilerine ayrılmış ya da kendilerine ayrıldığını iddia ettikleri bir arazi parçası üzerinde, bunun çapı hayvanların durumuna, gücüne, ilişkilerine, geliştirdikleri bir takım davranışlara göre bu alanın çapı genişler. Örneğin diyelim bir ormanlık alanda bir maymun grubunun egemenlik sürdüğü ve kendi bölgem diye savunarak gelenlere karşı acımasızca saldırdığı bölge 5-10 kilometre kare olabilir. Ama örneğin diyelim Kuzey Amerika dağ aslanı olarak pumaların böylesi bir alanı 60 kilometre kareyi bulur. Yani bir puma yaklaşık 60 kilometre karelik alanda egemenlik sürme iddiasındadır. Buralara izlerini bırakır, buralara gelenlere karşı bölgesini savunmaya çalışır. Yani bütün hayvan türleri açısından böylesi noktalar var. Kuşkusuz bu noktalar ilk insanlar için de vardı. İnsanın ilk atalarının da belli yaşadıkları bölgeler ve bu bölgeleri korumaları gerekiyordu ve kuşkusuz onlar da buna dikkat ediyorlardı. Fakat bu bölge çapına bağlı olarak, genişliğine bağlı olarak bu bölgenin belli bir yerinde, belli bir mağarada, belli bir ağaçta ya da belli bir vadide falan değil de genel olarak burada yiyeceklerin durumuna göre hareketli bir yaşam sürerler. İlk insanın ataları açısından da durum
Tıpkı avcı toplayıcılar gibi böyleydi. İkincisi bu topluluklar, yani avcı topluluklar, avcı toplayıcı topluluklar esas olarak küçük topluluklardı. Yani ortalama olarak 25 ile 50 arasında değişen kişilerden oluşuyor antropologların inceledikleri kadarıyla. Fakat insan toplulukları bu kadar küçük değillerdi. Yani bu kadar küçük olmamaları gerekiyordu. Neden? Çünkü savanalarda, açıklık alanda yırtıcılara karşı hareket ettikleri için onların grup büyüklüklerinin daha da büyük olması gerekiyor. Kuşkusuz buna yönelik değişik çalışmalar var. Hatta bu çalışmalar içerisinde paleantropolog Robin Dunbar'ın yaptığı çalışmalar var. Robin Dunbar özellikle nörolojik bazı irdelemelerden ve karşılaştırmalı çok sayıda çalışmadan hareket ederek insanımsıların ilk atalarının esas olarak yaklaşık olarak 120-150 kişilik gruplar halinde olmaları gerektiğini söylüyor ve buna yönelik belli çıkarımları var. Genelde kabul gören bu çıkarımla ilgili konuları ilerleyen videolarımızda kuşkusuz ele alacağız. Ama burada anlatmak istediğim şu, avcı toplayıcı yani 19. 20. yüzyılda antropologların inceledikleri avcı toplayıcı toplulukların sayıları bu kadar büyük değil. Onlar yaklaşık 25-50 kişilik gruplar halinde dolaşıyorlar. Bu grupların üçüncü özelliği belli mallarının, mülklerinin olmamasıdır. Yani kuşkusuz okları, yayları, çok ihtiyaç duydukları bazı eşyaları, giysileri falan olabilir. Fakat genel olarak bunlar onların bir yerden bir yere yayan olarak dolaşmalarına ya da göç etmelerine engel olacak mal mülk değil. Bunları yanlarında kolaylıkla götürebiliyorlar. Yani bunların dışında bizim bugün bildiğimiz anlamda bir eşyaları, malları, mülkleri yok. Dolayısıyla bu göçebe, yani sürekli dolaşan avcı toplayıcı gruplar esas olarak mal mülkleri yok. Öyle diyebiliriz. Zaten mal mülkleri olmadığı için bu gruplar sıkı, denetimli ve acımasız bir eşitlikçilik geliştiriyorlar. Yani insanın ilk atalarının da eşitlikçi olduğundan söz ederken aslında bu konudaki benzerlik bizim için çok çarpıcıydı. Şimdi bu eşitlikçiliği acımasızca, yani çok sıkı bir denetimle sürdürmelerinin nedeni aslında avcı toplayıcıların yaşamlarının nasıl söyleyelim, yani bulundukları ortamda kendi topluluklarının dışında hiçbir şeye güvenemeyecekleri için, onlar için topluluk son derece önemli olduğu için bu topluluğun birliğini zayıflatabilecek, buna halel getirecek, yani buna zararı dokunabilecek hiçbir ayrıcalığa, üstünlük iddiasına ya da farklı konumlamaya, hiyerarşiye izin vermiyorlar. Bunu yapmanın değişik yöntemlerini geliştirmişlerdi bildiğiniz gibi. Bunlardan birisi olarak örneğin mizahtan, yergiden, alay etmeden falan söz etmiştim. Kuşkusuz bu açıdan örneğin oyunların da çok büyük önemi var. Fakat oyun başlı başına çok önemli bir konu olduğu için onu ilerleyen videolarda ele alacağım. Ama burada şimdilik vurgulamak istediğim, avcı toplayıcıların tıpkı insanın ilk ataları gibi mizahı, yergiyi, eleştiriyi, ayıplamayı, utandırmayı eşitlikçiliği sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulamak gerekiyor. Eşitlikçiliği sürdürme açısından bir diğer önemli konunun grup içerisinde, yani avcı toplayıcı grup içerisinde şef durumunda olan ya da şeflik taslayan hiç kimseye izin verilmediğini, genel olarak bir hiyerarşik yapılarının olmadığını ve bu eşitlikçi tutum nedeniyle mevcut eşitlikçiliğe dayalı yapıyı sürdürebildiklerini söylemiştik. Bunun da değişik nedenleri var, fakat bunları ayrıntılarına bu videoda girmeyeceğim. Bunu bir sonraki ya da işte ilerleyen videolardan birisinde insanın ilk atalarının özgürlükçü, özerk bireyler olarak kendilerini konumlandırmaları ile ilgili konuları
ele alırken açıklamaya çalışacağım. Bir önceki videoda insanın ilk atalarındaki eşitlikçiliğin olası biçimlenmesine dayanak teşkil edecek olguları kabaca bunlar olarak avcı toplayıcı grupların eşitlikçiliğinin temelinde onların hareketli bir yaşam sürmeleri, herhangi değişik mal, mülk, eşyalara sahip olmamaları, yaşadıkları ortam nedeniyle esas olarak dayanacakları tek gücün kendi toplulukları olduğu için topluluk içi şiddete hiç meyilli olmamaları, genellikle oy birliğiyle ya da oy birliğine yakın bir biçimde almaları ve bu noktada cinsiyete dayalı ve doğal iş bölümünün dışında bir gelişmiş iş bölümünün bu topluluklarda bulunmaması, küçük topluluklar olması ve eşitlikçiliği sürdürme konusunda değişik mekanizmalar geliştirmiş olmalarıyla nitelendirmiştim. Şimdi bu söylediğim avcı toplayıcı gruplarla ilgili 19 ve 20. yüzyıldaki antropologların çalışmalarından ve onların ortaya koydukları sonuçlardan hareketle sıraladığım bu özellikler aslında genel olarak insanlığın ilk atalarında da bulunduğunu söylüyoruz. Peki bunu neye dayanarak söylüyoruz? Değişik paleoantropolojik veriler bu konuda çıkarım yapmamıza izin verecek ipuçlarını bize sunuyor. Nedir bu ipuçları? Bir kere insanlar yakın kuzenlerimizde gördüğümüz biçimde ve yüksek memelilerin bazılarında gördüğümüz biçimde bir alfa erkeğin ya da alfa bireyin egemenliğinde bir topluluklar olmadıklarını biz bugün net olarak biliyoruz. Peki bunu nereden biliyoruz? Bunu kesin olarak tespit etmemizin iki tane nedeni var. Birincisi insan türünde, yani insanın ilk ataları da dahil bulunmuş en eski atalarla ilgili fosillerin incelenmesinden çıkan sonuçlardan birincisi dimorfizmin insanlarda giderek azalmış olması. Yani en eski ata türlerde örneğin diyelim erkeklerin boyu kadınların, dişilerin neredeyse 2 katı kadar olabiliyor. Fakat Homo sapiens sapiens'e ya da ondan önce işte esas insan olarak kabul edilen Homo erectus'a gelene kadar değişik hominin türlerdeki dimorfizm özelliklerine baktığımızda kadınla erkek arasındaki güç ve cüsse farkının giderek küçüldüğünü görüyoruz. Bunun anlamı ise çok açıktır. Bunun anlamı insan topluluklarında alfalık özelliğinin giderek yok olmaya başladığıdır. Çünkü örneğin bize yakın türler içerisinde örneğin gorillerde erkekler neredeyse dişilerin 2-2,5 katı büyüklüğündedir. Yani cüsse olarak ve güç olarak çok güçlüdürler ve dolayısıyla alfa gorillerin kurdukları haremdeki hakimiyetleri tartışılmazdır. Yani onlarda alfalık çok belirgindir. Şempanzelerde de alfa bireyler vardır. Fakat şempanzelerdeki alfa bireylik değişik ittifaklar sayesinde gündeme gelir. Çünkü alfa bireyler başka erkeklerle birlikte kalarak bu hakimiyetlerini sürdürebilirler. Bunun nedenini de daha önce açıklamıştım. Yani diyelim gorillerde dişilerin yumurtlama dönemleri çok kısa bir dönem olduğu için alfa erkeklerin hakimiyeti tam olur. Ama şempanzelerde dişilerin yumurtlama dönemleri yani kızışma dönemleri bütün bir yıl içerisine dağıldığı için hiçbir alfa erkeğin hareketli bir şempanze grubunu tek başına hakim olması mümkün değil. Zaten bu yüzden şempanzeler testislerini büyüterek bu duruma yanıt vermeye çalışmışlardır. Yani şempanze erkeklerinin testisleri gorillerinkinin neredeyse 2 katı kadardır. Çünkü onlarda seçilim baskısı bu biçimde gelişmiştir. Şimdi bu açıdan bakıldığında insanlar örneğin ara yerde kalıyorlar. Çünkü insanlarda ne maymun şempanzelerde görüldüğü gibi bir alfalık herhangi bir
hakimiyet kurma çabası yok. Zaten gorillerdeki durum bambaşka ve alfa özelliğin en çarpıcı biçimde görüldüğü tür goriller. Şimdi insanlarda eşit cinsler arasında eşitliğin olduğunun ikinci kanıtı da köpek dişlerinin giderek küçülmüş olması. Şimdi bugün bu açıdan bakıldığında örillerinin, goril erkeklerinin köpek dişleri son derece iri ve korkunçtur. Yani onların ısırma gücü çok büyüktür. Aynı şey şempanzeler için de geçerli. Şempanzelerde de köpek dişleri insanlara göre çok daha iri ve gelişmiştir. Şimdi değişik hominin türlerin tarihsel olarak geçmişten bugüne gelişimlerine baktığımızda bu süreç içerisinde köpek dişlerinin de kademeli olarak düştüğünü görüyoruz. Yani küçüldüğünü görüyoruz. Bu da bize aslında ilk insanlarda topluluk içerisinde alfalık diye bir özelliğin bulunmadığını, yani kadın, erkek ya da diğer bireyler içerisinde güç ve hacim olarak, cüsse olarak önemli bir farkın bulunmadığını gösteriyor. Bu da bize insan topluluklarındaki eşitlikçiliğin fizyolojik temellerinden birisini sunuyor. İnsanın ilk atalarında güçlü bir toplumsal dayanışmanın olduğu ve grup içerisindeki bu dayanışma sayesinde hemen hemen bulunan binlerce, on binlerce eski insanlara ait, yani insanın ilk atalarına ait fosiller içerisinde çok sayıda yaralı, bereli, sakat, yetersiz bireylerin, çok yaşlı bireylerin, dişsiz, yaşlı insanların da var olmuş olmaları insan topluluklarında çok güçlü bir dayanışma ve birlikte grup üyelerine bakımın gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bu da bizim insanlardaki eşitlikçiliğin, insanın ilk atalarındaki eşitlikçiliğin var olduğuna ilişkin bir ipucu olarak da buna bakabiliriz. İlk insan topluluklarında eşitlikçiliğin olmasının önemli nedenlerinden birisi de çok uzun, yani milyonlarca yıllık süre içerisinde insanların esas olarak çok gelişmiş aletler geliştirmedikleri için ancak hep birlikte olduklarında yırtıcılara karşı kendilerini savunabildikleri, dolayısıyla teknolojik olarak gelişmiş aletlerinin bulunmamasının ve her birisinin iki ayak üzerine kalkmış oldukları için serbest ön üyelerle, yani elleriyle taşları, sopaları, dikenli çalıları kolaylıkla kullanabilecek yetenekte oldukları için ancak bu şekliyle bir toplumsal savunma haline geçebildikleri, dolayısıyla da kendilerini var edebilecek biricik yapının kendi toplulukları olduğu ve bunu bildikleri için de kendi içlerinde eşitlikçi olmak zorunda olduklarını kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi insanın ilk atalarının eşitlikçiliğine yönelik ipuçlarından birisi de aslında ilk insanların çok uzun bir süre avcı toplayıcılardan farklı olarak esas olarak ciddi avlanmalar yapmadan büyük yırtıcıların avladıkları avların kalıntılarını yiyerek, yani leşçilik yaparak yaşadıkları ve ağırlıklı olarak toplayıcı olarak, yani bitki, özellikle yumru köklü bitkiler ve çok küçük av hayvanlarını yakalayarak yaşamak zorunda olduklarını, dolayısıyla bunun da insan topluluklarının içerisinde belli hiyerarşik bölünmelerin ortaya çıkmamasına ve dolayısıyla gelişmiş bir iş bölümü olmadan hemen hemen herkesin birbirine eşit ve denk bir durumda oldukları konuma gelmeleriyle ilgili bir durum olduğunu söylüyoruz. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk insan toplulukları gelişmiş ve güçlü aletler, silahlar geliştiremedikleri için esas olarak doğada hazır buldukları taş, sopa, dikenli çalılarla kendilerini
bir grubu bir bütün olarak savundukları için kendi içlerinde güçlü bir iş bölümü yoktu. Gelişmiş bir iş bölümü olmadığı için bireyler arasında birbirlerinden farklılık yoktu. Yani her birey diğerine neredeyse denkti. Kuşkusuz fiziksel olarak bazıları daha güçlü, daha zayıf olabilir ama tek başına bir kişinin güçlü olması onun grubu dışında hayatta kalmasına yetmeyeceği için sonuçta herkes kendi grubu içerisinde grubun bütününün bir parçası olmak durumundaydı. Ve dolayısıyla onların eşitlikçiliğinin de bu biçimde gelişmiş olması gerekiyor. Yani insanın ilk ataları eşitlikçi bir toplum olduklarına yönelik paleoantropolojik verilerin en önemlileri kısaca bunlar. Şimdi ilk başta avcı toplayıcı topluluklarla ilgili antropologların çalışmalarından çıkan sonuçlardan hareketle ilk insanların da böylesi bir eşitlikçilik geliştirmiş olabileceklerine ilişkin bilgiler vermiştim. Şimdi bu videoda bu konuyu biraz da tarihsel veriler ışığında ele almak istiyorum. Yani tarihsel veriler bildiğiniz gibi tarihin geçmişine gittiğimizde en fazla 14-15 sene öncesine gidebiliyoruz. Yani Çatalhöyük örneğin işte ülkemizde Çatalhöyük'teki yerleşim yerinin tarihi 14 bin yıl önceye gidiyor. Daha sonra işte Urfa'da Göbekli Tepe, daha sonra Karahantepe, değişik bölgelerde benzer yerleşim yerleri çıktı. Fakat bunların da tarihleri 12 bin yıl önceye falan gidiyor. Dolayısıyla bildiğiniz gibi yazının ortaya çıkması Sümerlerle başlıyor. O da 4-5 bin yıl önceye gidiyor. Ve dolayısıyla 4-5 bin yıl öncesinden 4-5 bin yıldan öncesine ait elimizde tarihsel veriler yok. Yani yazılı kaynak yok. Ancak bu 4-5 bin yıldan önceki döneme ilişkin, geçmişe ilişkin mitolojilerden, efsanelerden bazı ipuçları yakalayabiliyoruz. Fakat bunların dışında yazılı tarihin ortaya çıkmasıyla birlikte yaşantılarını izlediğimiz bazı topluluklardaki bir takım özellikleri ayrıntılarına gittiğimiz zaman bunların geçmiş insan topluluklarının milyonlarca yıl önce geliştirdikleri bir takım özelliklerin, bir takım ilkelerin, bir takım yaşam standartlarının bu toplumlarda izini sürebiliyoruz. Tabii konuyu bu şekilde söylediğimizde kafanızda bir şey şekillenmemesi gayet normal. Bunu daha da somutlandırmak istiyorum. Bu somutlamayı yapabilmek için bir takım tarihsel örneklerden kabaca söz edeceğim. Bunlardan birincisi örneğin zorunlu eşitlikçilik ve mal mülk paylaşımı olayı. Şimdi hepinizin bildiği gibi Türk destan geleneği içerisinde yazılı edebi ürünler içerisinde en eskilerden ve en önemlilerinin başında Dede Korkut hikayeleri geliyor. Dede Korkut hikayelerinin sanırım 12.'sinin başlığı şöyle. Dış Oğuz'un İç Oğuz'a isyan etmesi ve Beyrek'in öldürülmesi hakkında destan. Şimdi bu destanı okumaya başladığınızda şunu görüyorsunuz. Destanın hemen başında Oğuzların başında bulunan Kazan Han'ın her yılın belli dönemlerinde kendi eşini elinden tutarak otağından çıktığı ve dolayısıyla otağındaki malları bütün Oğuzlara yağmalattığı söylenir. Gene bir gün işte Kazan Han eşinin elinden tutuyor, otağından çıkıyor ve orada bulunan İç Oğuz'daki insanlara otağını yağmalatıyor. Fakat bu yağmalama olayına Dış Oğuz'u çağrılmıyor. Bunu haber alınca Dış Oğuz ve Dış Oğuz'un başında bulunan Aruz Bey
kendi yakınındaki beyleri toplayarak diyor ki kazanan diyor İç Oğuz'a diyor kendi otağını yağmalatmış. Bizi yağmaya çağırmadı. Dolayısıyla bundan sonra artık o bizim dostumuz değildir. Ben onu düşman billedim diyor. Diğerleri de ona destek oluyorlar. Böylelikle Dış Oğuz Kazan Han'a karşı isyan ediyor. Daha sonra İç Oğuz'dan işte Beyrek arayı bulması için tayin ediliyor falan, olaylar gelişiyor işte. Merak eden arkadaşlar Dede Korkut Destanı'ndan bu destanın bu son bölümünü okuyabilirler. Şimdi burada Kazan Han'ın otağını, yani kendi büyük çadırını, beylik çadırını yağmalatması ne demek? Şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Şimdi eski Türklerde hanı yağma denilen bir kavram var. Şimdi hanı yağma ne demek? Yani hanın yağma edilmesi demek. Peki hanın yağma edilmesi nasıl oluyor? Aynen işte destanda söylendiği gibi han eşiyle birlikte otağından çıkıyor. Bütün çevre kabilelerdekiler, beylerin, insanlar geliyorlar. Herkes oradaki birikmiş mal, mülk, yani işte yiyecek, içecek, elbise, kaftan, börk, ayakkabı, çarık ne bulurlarsa herkes bunları alıyor. Yağmalıyorlar yani. Peki Han Kazan neden otağını yağmalatıyor? İşte bu ta eskiden binlerce, on binlerce, belki milyonlarca yıl önceden gelen insan topluluklarındaki acımasız eşitlikçiliğin bir kalıntısı. Yani bunu yapmak zorundalar. Çünkü buna benzer başka özellikler başka topluluklarda da var. Yani bu tip topluluklarda, eski insan topluluklarında bir kişinin ister şef, ister şaman, ister ne olursa olsun çok fazla sayıda mala, mülke sahip olmasının onu farklı ve ayrıcalıklı kılacağı ve dolayısıyla eşitliği bozacağı bilindiği için o toplulukların yönetenler ancak yönetimlerini sürdürebilmek için başkalarına bu yağmayı yaptırmak zorundalar. Yani bu değişik ülkelerde farklı biçimlerde gelişiyor. Ama sonuç hemen hemen aynı. Eski Türklerde görülen bu hanı yağma geleneği Orta Asya'da çok yaygındı. Yani örneğin Moğollarda da var, İskitlerde olduğuna ilişkin, İskitlerde ve Sakalarda ve diğer bir takım Hunlarda falan bu tür geleneklerin olduğuna ilişkin değişik tarihsel kaynaklarda veriler var. Yani bu eşitlikçilik eğilimi o kadar güçlü ki örneğin dünyanın bir diğer ucunda, örneğin işte Kuzey Amerika'da, hatta Kanada'nın batı sahillerindeki topluluklara gittiğimiz zaman oralarda görülen bu yağma olayı örneğin potlaç olarak adlandırılıyor. Hatta benim de çevirdiğim Ruth Benedict'in Kültür Örüntüleri diye bir kitabı vardır. Bu Kültür Örüntüleri kitabında Amerika'nın Kanada'daki Pasifik'in kıyısındaki Kwakiutl topluluklarına ilişkin bir örnek vardır. Ruth Benedict burada potlaç geleneğinin nasıl yürütüldüğünü, buna ilişkin canlı ve çok ilginç ayrıntılar verir. Şimdi potlaç dediğimiz şey aynı bu hanı yağma olayında ona benzer, fakat tarihsel koşullar ve sürecin gelişmesindeki farklılıklar nedeniyle farklı bir biçime almıştı. Yani diyelim bir şefin törenle başa geçmesi, yeni yetme çocukların erginlik törenleri, dövme ya da piercing yapma törenleri, gizli topluluklara katılma töreni, bir savaş zaferi ya da bir şefin ölmesi, yani önemli olaylarda bir direğin etrafında bir dizi tören yapılır, danslar yapılır, oyunlar oynanır. Fakat bu arada o topluluğun şefi ve bu törene çağrılan başka şefler kendilerinin ne kadar cömert ve eli açık
kişiler olduklarını orada toplanan insanlara göstermek isterler. Bunun için de hediyeler dağıtırlar. Sınırsız bir biçimde. Yani örneğin diyelim işte Kıvakıultlar açısından orada örneğin diyelim yağlar, işte balık yağı ya da domuz yağı işte çok önemli biriktirilmiş fıçılarla işte külüklere basılmış yağlar vardır. Bu yağları dağıtırlar. Kürkler çok önemlidir. Kürkleri dağıtırlar. Kısacası insanlar açısından önem taşıyan değerli eşyaları bu şefler dağıtarak birbirlerine karşı kendilerinin ne kadar cömert ve eli açık olduğunu göstermeye çalışırlar. Hatta bazı Kıvakıult toplumlarında ve bazı törenlerde bu iş o kadar ileri boyuta gider ki artık oraya toplanmış bireylere mal, mülk, hediye bir takım şeyler dağıtmakla yetinmezler. Ne kadar eli açık ve cömert olduklarını göstermek için kendi ürünlerini örneğin tahrip etmeye başlarlar. Nasıl tahrip ederler? Örneğin Ruth Benedict'in anlatımıyla kısaca anlatayım. İşte belirli şefler karşılıklı olarak bir ateş yakılır. Ateşin çevresine halka biçiminde değişik kabilelerin şefleri otururlar. Oturduktan sonra şefin bir işte başıyla bir işaret yapar. Ondan sonra onun kendi adamları tutup belli kürkleri ve yağları getirirler, ateşin ortasına atarlar. Yani bu ateşin bir tarafında bir şef oturuyor, öte tarafında bir başkası ya da bir tarafta bir başka. Ama onun önüne de olacak biçimde ateşe atarlar ve dolayısıyla kendi değerli kürklerini, yağlarını yakarak böyle ne kadar güçlü olduklarını, yani bunları yakmayla, bunları heba etmeyle zenginliğinden hiçbir şey kaybetmeyeceğini göstermek ister. O da karşı olarak diğerinin önüne doğru kendi şeylerini, değerli eşyalarını yakarak böylelikle birbirlerini şey yaparlar. Bir rekabet içerisine girerler. Burada esas olan kişinin ne kadar gönlü bol, cömert ve mal mülk düşkünü olmadığını herkese göstermesidir. Çünkü bu tip toplumlarda cömertlik en önemli değerlerden birisidir. Cimrilik ise en ayıplanan ve en çok uzak durulması gereken bir özelliktir. Nitekim buna yönelik her toplumda farklı atasözleri vardır. Biliyorsunuz bizde de bizim dilimizde de böyle atasözleri var. Örneğin veren el alan elden üstündür. Yani bu atasözü aynı biçimiyle, yani aynı olayı ifade etmek üzere dünyanın sayısız topluluklarında böylesi deyimler, atasözleri vardır. Nitekim eski Türkler bakımından ilk edebi eserlerden birisi olan örneğin Kutat Kubilik'te o dönemin sultanına öğütler veren Yusuf Has Hacip benzer şeyleri söyler. Yani örneğin bir hanın ne kadar cömert olması gerektiğini, cömert oldukça işte diğer insanlar üzerinde egemenliğinin ve sevgisinin, gücünün artacağını falan böyle bıkıp uksanmadan söylerler. Peki bütün bunlar aslında bize neyi gösteriyor? Kuşkusuz Kıvakıultlarda gördüğümüz potlaç geleneğinin ayrıntıları ile eski Türklerde gördüğümüz hanı yağma olayının ayrıntıları birbirinden çok farklı olabilir. Çünkü birbirinden bağımsız bir biçimde gelişmiş, yani arada on binlerce yıllık farklılık, bütün insanlığın kökeni Afrika olmakla birlikte biliyorsunuz yani Kuzey Amerika'ya insanların geçme tarihi 25-30 bin yıl öncesi. Demek ki yani en azından 25-30 bin yıllık farklı bir yaşantının geliştirmiş olduğu farklı geleneklerin ve ritüellerdeki farklılıkların sonuçları elbette farklı olabilir. Ama biz bunların üzerindeki kabuğu sıyırdığımızda bunun arkasında çıkan net bir biçimde topluluğun eşitlikçi kökenlerine olan bağlılık, bu eşitlikçiliği göstermek, eşitlikçiliği gösterebilmek için en azından toplumda yönetici konumuna gelmiş kişilerin
alabildiğine cömert ve eli açık olmaları, her şeylerini başkalarıyla paylaştıklarını gösteriyor olmaları gerekir. Eşitlikçi topluluklarda cimrilik kadar ayıplanan ve mahkum edilen bir yaklaşım yoktur. Yani herkes eşitlikçi, cömert, eli açık ve mallarını, mülklerini başkalarıyla paylaşmaya açık olması gerekir. Eğer bu özellikleri gösteremiyorsanız, o zaman topluluk içerisinde belli bir sözünüzün dinlenmesi söz konusu olamaz. Tabii bu dediğim topluluk içerisindeki şeflerin, yöneticilerin olması gereken bu özellikler geçmişe doğru gittiğimizde, evrimsel süreçte, yani 3 milyon, 4 milyon yıl önceye geçtiğimizde zaten topluluğa hükmedecek, topluluğu yönetecek ya da toplulukta ben işte farklıyım, ben sizin başınızdayım, benim dediğim olacak diye bir iddiada bulunma söz konusu bile olamaz. Çünkü o dönemin koşullarında böylesi iddialarda bulunmaya izin verebilecek bir toplumsal yapı yoktur. Yani topluluk içerisinde ilk insan topluluklarının acımasız ve çok sert eşitlikçiliğinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğunu bu videoların öncesinde anlatmaya çalışmıştım. Yani yersiz yurtsuz bir canlı türü, bir memeli türü olarak insan türü ancak bir topluluk oluşturabildiği ölçüde kendisini devam ettirebilecek. Dolayısıyla bu topluluk bilincini, bu topluluk birliğini zedeleyebilecek, onu güçten düşürebilecek, onu sınırlandırabilecek her özellik konusunda ilk insan topluluklarındaki bireyler çok dikkatli, acımasız ve sekterdirler. Yani ilk insanların eşitlikçiliği bu anlamıyla çok belirgin ve nettir. Sonuç olarak yani ilk insan topluluklarının evrimsel süreçte insanlar ormanlardan çıktıktan ve ayağa kalktıktan belli bir süre sonra ellerin serbest kalmasıyla birlikte doğadaki hazır bir takım taş, sopa, dikenli çalı gibi nesneleri kullanabilir olmalarıyla birlikte ilk insan toplulukları çok önemli bir güç elde ettiler. Onların elde ettikleri bu güç gruplarının sıkı, sağlam ve güçlü olmasıyla ilgiliydi. Dolayısıyla kendi grupları dışında hiçbir hayatta kalmaya ilişkin hiçbir fırsatları ve olanakları olmadığı için ve bunun da bilincinde oldukları için ilk insan toplulukları çok sıkı eşitlikçili durumda olmak durumundaydılar. Zaten içinde bulundukları koşullar da onları eşitlikçi olmaya zorluyordu. Paleoantropolojik veriler de bize süreç içerisinde gerek kadın erkek dimorfizmin, yani iki biçimliliğin giderek azalması, gerek köpek dişlerinin giderek küçülmesi, gerekse toplumsal dayanışmanın arttığına ilişkin belli verilerden hareketle biz bugün ilk insan topluluklarının sıkı bir sağlam bir eşitlikçilik geliştirilmiş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu eşitlikçiliğin geliştirilmesine bağlı olarak bir takım değerlerde ahlaki kurallar ve ilkeler içerisinde kendilerine yer etmeye başlıyorlar. Bunlardan bir kısmına daha önceki videoda değinmiştim. Yani ahlakın ortaya çıkmasıyla birlikte topluluk içinde birlik ve dayanışmanın sürdürülebilmesi için dürüstlük, yalan söylememe, tembellik yapmama, işten kaytarmama, hep birlikte avlanma, fedakarlık gösterme, paylaşmaya ilişkin hevesli olma, cömertlik, eli açıklık, başkalarının haklarına ve çıkarlarına uygun davranma, bütün bu özellikler ki bugün evrensel
ahlak ilkelerinin çoğu bunlardan oluşuyor bildiğiniz gibi. Bu evrensel ahlak ilkelerinin ortaya çıktıkları, boy verdikleri ve köken aldıkları esas koşullar insanın ilk atalarının ortaya çıkmalarındaki koşullarla doğrudan ilgili. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda bu ilk insan topluluklarının, insanın ilk ata türlerinin eşitlikçi topluluk geliştirme zorunluluklarının diğer boyutlarına, yani özgürlük ve özerkliğe ve kardeşlik boyutlarına daha sonraki videolarda sırası geldikçe ele alacağım. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın.